Güzel değil mi? Süper. Bugün ne yapacağız? Bugün çok güzel bir tarif yapacağız. Yaz aylarının vazgeçilmezi kabak kızartması. En çıtırından yapacağız. Şöyle 4 tanecik kabağım var benim elimde. Fazla almadım. Benden başka pek seven olmadığı için kendime kadarcık aldım. Hemen bunları kızartacağım. Hemen başlıyoruz. Haydi bakalım. 4 tane kabaktan yapacağım. Çok fazla yapacağım ama bu bize yeterli. Yıkadım, hazırladım. Şöyle kabuklarını soyuyoruz. İlk önce kabaklarımızı güzel bir kabuklarını soyalım. Şöyle tırt tırt hemen şu aletla. Bugün çıtır kabak kızartması yapacağız. İlk önce tabii ki de şu 4 tanecik kiloya falan koymadan hemen pazardan bu kadarcık aldım. Çünkü benden başka seven yok, bu mübareği de yiyen yok. Fazla almadım. Yeterli bu kadar. Şimdi kabuklarımızı soyduk. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Kabaklarımızı halka halka kesiyoruz. Eski usulden yapıyoruz. Ne varsa eskilerde var. Şimdiki zamaneler biraz şöyle çubuk mubuk yapıyor ama nasıl pişirsen hepsi de kabak yemeği yani. Değişen bir şey var mı? Yok. Her türlü çevirsen de çubuk da pişirsen işte başka çeşitli şeyler de yapsan sonuçta kabak yemeği. Evet. Şöyle halka halka kesiyoruz. Çok incecik yapmayın. Çok fazla yağ çekmesin. Okey. Hemen dilimliyoruz. İşte bu kadar. Hemen temizledik ve doğradık. Kabaklarımız hazır oldu. Hemen şimdi tavamızı getirelim ve birazcık un koyacağız bir tabağa. Çünkü bunları unlayarak pişireceğiz. Daha çıtır olması için bu şekilde pişirmemiz lazım. Şöyle göz ayarı biraz un döküyorum buraya. Fazla değil. Birçok pişirme yöntemi var. Yani bulamaç yani muhalle gibi böyle hamur yapıp da karıştırabilirsiniz. Yumurta çırpıp bandırabilirsiniz ama vallahi en kolayı ne? Bu. En garantisi hangisi? Bu. Şöyle biraz tuzu atalım unun içine de. Şöyle karıştırıyoruz. İşte böyle bu kadarcık yeterli. Hemen şimdi ocağımı yakacağım. Un ve tuzu karıştırdık. Hemen böyle bandırıp bakın bu şekilde kabakları unluyoruz. Hiç gerek yok. Yok bulamaca batır, yok ona batır, yok buna batır. Hiç gerek yok. En garantisi, en kolayı işte budur yani. Şu şekilde unluyoruz güzel. Oldu. Hemen şimdi tavamıza yağımızı koyalım. Şöyle bir miktar. Çok aşırı da gerek yok. Ben böyle seviyorum. Bilmem siz nasıl seversiniz ama en kolay ve pratik olan budur. Evet, şimdi unladıklarımızı hemen bakın. Yağımız kızdı. Hemen kızgın yağa hop hop atıyoruz. İşte böyle. Evet, kabaklarımızı dizdik. Hemen kızarmaya başladı bile. Bak bak bak, gördünüz mü? En kolayı bu işte. Çıtır çıtır şimdi olacak. Bir de bunu sıcacık yiyin. Fazla soğutmayın. Çok güzel oluyor ya. Oy 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 oy. Evet, devam edelim. Kızaranları alalım. Ay çok güzel oldular kız. Çıtır çıtır vallahi çıtır çıtır. Kocaman da bu da ama neyse hadi bunu alayım. Bunu hemen sıcak sıcak yiyeceksin. Sıcak sıcak. Var ya. Soğumasını beklemeyeceksin. Çok güzel oldu be. Vallahi çok güzel oldu. Çıtır çıtır oldu.
Kahverengi kızarttık. Çevirdim hemen hepsini. Kapatalım gayrı ocağımızı. Oo. Bu hazır. İşte 4 tane minik kabaktan şu kadar kızartma yaptık. Güzel değil mi? Süper. Evet, şimdi birkaç diş sarımsak, istemeyen koymasın, isteyen koyabilir. Hemen şöyle kabuklarını soyuyoruz. Bu isteğe bağlıdır. Şimdi sarımsak kokuyu da bazılarınız sevmez, sevmeyebilir. O zaman sarımsak koymasın. Sadece yoğurtlu olarak yesin. Evet, şu 3 diş sarımsak yeterli. Fazla koy yapacağım. Şöyle. Hemen şu sarımsak rendesini onları rendeleyeyim. Evet. 3 diş sarımsağı rendeledim. Yeterli. Ben oturduğum yerden bak bütün işleri yapıyorum kızlar. Benden marifetlisi yoktur. Hemen yoğurtumuzu açalım. Şöyle birkaç kaşık da yoğurt koyalım. Yeterli. Biraz da tuz atalım. Üzerine sosunu hazırlıyoruz. Yoğurt kullanıyoruz. Başka ne koyabilirsiniz? Kırmızı pul biber falan da ilave edebilirsiniz. İsteyen atabilir. Hatta un ablamıştık ya, ona da katabilirsiniz. Pul biber, karabiber, bu tür şeyleri de ilave edebilirsiniz. Ben koymadım. Şöyle yoğurtumuzu karıştıralım. Sarımsaklı yoğurt yaptık. Evet, şöyle yapalım. Biraz dengeledik. Şimdi yoğurtumuzu üzerine döküyoruz kızlar. Şöyle, ben şimdi bunu yiyeceğim de ondan, yani yoğurt diyorum. Yoğurt hemen dökmem üstüne de. Yani yumuşamasın diye, ama yiyeceğim. Mehmet abiniz yedi mercimek çorbasını. Ben de bunu yiyeceğim şimdi. Sevmezse ben yerim arkadaş. Keyfi bilir. Çok tatlı. Değil mi? Yani. Evet. Yoğurtta koy ilk defa açtık ya, sulanmadan. Hazır. Süper. Evet. Çıtır kabak kızartmamız hazır. Evet. Ben kabak kızartmasını hazırladım. Tabii ki de misler gibi oldu. Şimdi soğumadan bunu hemencecik yemek lazım. Soğuduğu zaman tabii ki de biraz yumuşama yapar. Hani bu çok çıtır oluyor da asla bir şeyler diyenlere bakmayın. Beklediğin zaman her şey yumuşar. Çünkü üzerinde yoğurt var. Bir tane şimdi yiyeceğiz tabii ki de. O kadar yaptık. Ay yandım. Düşün. Çok sıcak geldi kız. Valla dışı soğumuş diye attım lütfeden hazma. İçi yanıyor. İçi çok sıcak. Bugünlük bu kadar yeter. Umarım beğenmişsinizdir. Kolay, pratik bir şekilde. Çıtır kabak kızartması yaptık. Şu anda çıtır ama çok sıcak. Birden ağzıma attım ve haşlandı ağzımın içi. Dışı biraz soğudu yoğurdu koyunca ama iç kısmı bayağı sıcak. Azıcık beklesin. Hemencecik oturup bir güzel karnımı doyuracağım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.